Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim. Ayşe'den Örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle gördüğünüz gibi simli alize şalla karşınızdayım. Çok güzel bir rengim var. İpimin renk numarasını vermek istiyorum. Almak isteyen arkadaşlarımız için 541 numara ipimizin renk numarası hanımlar. Ben 4 numara tığ kullanıyorum. 1,60 milim. Bugün model anlatımı yapmayacağım. Daha önce size anlattığım bir modelimin kol ve yaka kesimini anlatacağım. Şöyle bu şahane muhteşem modelimin kol ve yaka kesimini anlatacağım. Yelek yapmak isteyen arkadaşlarımız için pratik bir şekilde kol ve yaka kesimi nasıl yapabilirsiniz? Onu sizinle paylaşacağım hanımlar. Şöyle bakın 1-2 model. Şöyle modellerimiz yerini değiştiği için şöyle 1-2 model oluyor burası. Şöyle 2 zincir çekiyorum, ipimi doluyorum, buradaki önümdeki zincirin içine batıyorum. Şöyle 2 kol altı örüntüsünü yapıyoruz. Sağ kol altımız oluyor hanımlar. Gelirken şöyle trabzanlarımızı yapıyoruz. Solu yaparken de başlarken burada trabzanlarımızı yapıp sonra devam edeceğiz ve dönmeyeceğiz. Buradan dönüşümüzü sağlayacağız. O şekilde anlatayım size. 2 3 şöyle sık iğnenin içine battım. 4 diğer zincire battım. 1 2 3 4 5 sık iğnemin içine battım. Bir tane trabzan, trabzanın tepesine batıyorum. Şöyle trabzan. Tek tek trabzanların tepesine batıyoruz. Trabzan. Tepe kısmına zincirin içine batıyorum. Bir tane trabzan. Trabzan tepesine trabzan. Şöyle sık iğneye batıyorum. Trabzan. Buradaki zincirin içine battım. Bir. Şöyle zincirin kendisine de batıyorum. Şöyle trabzan yapmış oldum. Kol altı oyuntusu oldu hanımlar. Bir zincir çekip şöyle ipimizi koparıyoruz burada. Ve dönüyoruz. Şimdi arka yüzünde şöyle başlayacağız. 1 2 3 4 5. Şöyle battım 5. Ve sıklaştırma zinciri 1 2 3 zincir çekiyorum, ipimi doluyorum, buradaki trabzanların tepesine batıyorum. Kol ağzını trabzan olarak devam edeceğim hanımlar. Şöyle zincirle beraber 5 tane trabzan. Burası da bizim kol altı oyuntumuz olmuş oldu. Kendi zevkinize göre, yapacağınız kişinin kol altı genişliğine göre, kilosuna göre onu ayarlayacaksınız. Onu da o şekilde size anlatayım hanımlar. 1 2 3 4 zincir, buradaki boşluğa batıyorum. Şöyle sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 3 4 5 zincir. 1 2 3 4 5 zincir. Ve ipimi doluyorum. Modellerimizin yerleri değişiyor hanımlar. Ve buraya şimdi model kuruyorum. Siz de kurulum videosunu izlemediyseniz linkini bu videomun açıklama kısmına bırakacağım. Oradan tıklayarak izleyebilirsiniz. Model kurulumunu detaylı bir şekilde izledikten sonra kol ve yaka kesimini gelip izleyebilirsiniz hanımlar. Şimdi bu şekilde normal modelimi öreceğim. Yakaya gelince beraber kesime başlayacağız hanımlar. Burada herhangi bir işlemimiz kalmadı. Her seferinde gelip burada trabzanlarımızı örüp döneceğiz. Evet hanımlar, geldim yakaya, modelimi ördüm. Bakın buradaki zincirin altından giriyorum, sık iğne. Şimdi burada yapmamız gereken 5 tane zincir çekip trabzan yapacaktık. Şimdi 5 değil, 1-2 zincir çekiyorum, ipimi doluyorum. Şöyle trabzanlarımı örüyorum. 2 tane zincir. 3 tane zincirimizi eksiltmiş olduk hanımlar. Yakada kesime başlamış olduk bu şekilde.
1 2 3 zincir ve dönüyorum. Dibindekine değil bir sonrakine batıyorum. Şöyle trabzanlarımızı örüyoruz. Evet hanımlar, şimdi yapmamız gereken şöyle zincir çekip oradan şöyle burada trabzanla yapmak. 5 zincir. Şimdi 1 2 zincir çekeceğim, ipimi doluyorum. Bakın 1 2 3 tane trabzanımız var. Atlıyoruz. Bakın sonunda şöyle batıyorum. Modelin ortasına bir, sadece 2 zincir çektim. 2 trabzan. Buraya yarım model yapıyorum hanımlar. Ve diğer trabzanların tepesine batıyorum. Şöyle toplam 5 tane trabzan. Burada olması gereken 10 trabzan toplam hanımlar. Bir modelimizin bir tarafını yapmıyoruz. Bakın bu şekilde. 1 2 3 4 5 zincir. Zincirin altından giriyorum. Sık iğne. 5 zincir. 1 2 3 4 5 zincir, ipimi doluyorum. Trabzanımın tepesine batıyorum. Ve normal bir şekilde modelimi örüyorum hanımlar. Sadece kesimi yakada yapıyoruz hanımlar. Zincirin içine girdim. 1 2 toplam 5 trabzan, bir zincir çekiyorum. Aynı yere batıyorum. 1 2 trabzan tepesine batıyorum. 3 4 5 1 2 3 4 5 zincir ve bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Buraya gelelim hanımlar, beraber devam edeceğiz. Kol altına geldim. Yine 1 2 3 4 5 zincir, ipimi doluyorum ve kenar trabzanlarımı örüyorum. Bakın yine 1 2 3 tane zincirimiz olmuş oluyor. Burada herhangi bir işlemimiz yok hanımlar. Gelip burada trabzanlarımı örüp geri dönüyorum. 1 2 3 zincir ve geri dönüyorum. Kesimimiz yakada devam edecek. Kol altında herhangi bir işlemimiz yok. Ben burayı yine size göstermek istiyorum. 1 2 3 4 zincir, buradaki zincirin altından giriyorum. Şöyle sık iğne ipimi doluyorum ve ortadaki zincirin içine giriyorum. Modelimi kuruyorum. 1 2 3 trabzan. Arada 2 zincir, aynı yere tekrar batıyorum. 1 2 3 trabzan. Zincirin altından giriyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. Bakın modellerimizin yerleri değişiyor hanımlar. Şimdi bu şekilde örmeye devam edeyim. Yakaya gelince beraber yakada kesime beraber devam edeceğiz. Evet hanımlar, yaka kısmına geldik. Modelimi ördüm. 1 2 zincir çekiyorum. 1 2'ye şöyle ikinci trabzanın tepesine ortaya batıyorum. Sık iğne 2 zincir çekiyorum. İpimi doluyorum ve kenar trabzanlarımı örüyorum. Normalde yapmamız gereken 5 zincir çekmek. 5 zincir değil, 2 zincir çektim hanımlar. Böylece bir modelimiz bitmiş oluyor. 3 zincir çekip dönüyorum. Burada 1 2 3 4 zincir ipimi doluyorum. Hatta şöyle, pardon, 3 zincir ipimi doluyorum. Bakacağım, belki de 2 zincire indiririm. Buraya atlıyorum. Buradaki trabzanın tepesine bakalım. Şöyle 2 tane zincir yeterli hanımlar.
Şöyle göstereyim. 1 2 ipimi doluyorum. Buraya atlıyorum. Şöyle diğer modelin trabzanların tepesine batıyorum. Şöyle trabzan. Bakın buraya atlamış olduk. Bir modelimiz bu şekilde bitmiş oldu. Burada bu modelimi tam olarak öreceğim. Kol altında herhangi bir işlemimiz yok hanımlar. Gelip burada trabzanlarımızı yapıp döneceğiz. Yakaya gelince beraber kesime devam edeceğiz. Evet hanımlar, yakaya geldik. Şöyle 5 zincirimi çektim, modelimin ortasına attım. Şimdi 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum, ipimi doluyorum. Buradaki zinciri atmıyoruz hanımlar. Normalde yapmamız gereken buraya ipimi doluyorum ve kenar trabzanlarımı örüyorum. Böylece kesime devam etmiş oluyoruz hanımlar. Bir, iki, üç zincir ve dönüyorum. Dibindekine bir sonrakine batıyorum şöyle. Trabzan. Şimdi burada yapmamız gereken şöyle buraya zincir atıp buradan şöyle modelimizin altını kurmak. Şimdi 1 2 3 4 zincir çekiyorum, buraya atmıyorum. Bakın şu boşluğa atıyorum. Bu şekilde. 1 2 3 4 5 zincir ipimi doluyorum. Trabzanın tepesine batıyorum. Ve trabzanlarımı örüyorum. Bakın şöyle yakamız oluşuyor. Ve burayı normal bir şekilde örmeye devam ediyorum hanımlar. Zincirin içine giriyorum. 2 trabzan. Arada bir zincir, aynı yere batıyorum. 1 2 trabzan. Trabzanların tepesine batıyorum. Tek tek trabzanlarımı örüyorum. Toplam burada zincirden sonra 5 trabzan. Bu şekilde örmeye devam edelim. Gelelim yakaya, beraber kesime devam edeceğiz. Evet hanımlar, yaka kısmına geldim. 5 zincirimi çektim, tepeye attım. Şimdi 5 zincir çektim. Buradaki boşluğa atıp şöyle sık iğne. 1 2 3 zincir, 5 değil 3 zincir hanımlar. 2 de değil. Çok da artık keskin kesim yapmak istemiyorum. 3 zincir çekip şöyle kenar trabzanlarımızı ördük. Bir, iki, üç zincir ve dönüyorum. Dibindekine değil bir sonrakine batıyorum. Şöyle trabzanlarımızı örüyoruz. Şimdi burada hanımlar yine kesim yapacağım için 1 2 zincir 3 zincir pardon, şuraya atıyorum, buraya değil, buradaki zincirin altına 1 2 3 4 5 zincir, buradaki zincirin altına bakalım 1 2 model kalmış oluyor, 4 model. Onu daha kesime devam edeceğim. 1 2 3 4 zincir, 5 zincir ve modelimi örüyorum normal bir şekilde hanımlar. Şimdi gidip dönelim, yakaya gelince beraber yine kesime devam edeceğiz yakada. Evet hanımlar, yine yakaya geldim, modelimi ördüm. Burada zincirin altından giriyorum, sık iğne, modelimi tam ördüm. 1 2 zincir çekiyorum, ipimi doluyorum ve kenar trabzanlarımızı örüyoruz. Bir iki üç zincir ve dönüyorum. Bakın burada
ikinci sıramızı yarım model yapmıştık. Şimdi burada aynı şey burada tekrarlanacak. Modellerimizin yerleri değiştiği için yani her model öyle olmuyor. Devam ettikçe yine aynı model denk geliyor, aynı kesimler. Çünkü yerleri değiştiği için her model kurulumunun yerleri değişiyor. Bakın burada nasıl yaptık. Bir zincir çekip bir miydi, iki miydi, onu da tam hatırlamıyorum. Sanki bir zincir. Bir ipimi doluyorum, yuvanın içine batıyorum. Ben ama iki zincir çekiyorum, ipimi doluyorum, yuvanın içine batıyorum. Bir, iki, trabzanların tepesine batıyorum. 3, 4, 5. Bakın aynı şekilde devam ettik. 1, 2, 3, 4, 5. Ve örmeye devam edelim. Gidip dönelim. Yine yakaya gelince beraber devam edeceğiz kesime. Evet hanımlar. Şimdi modelimi ördüm. Buradaki zincirin altından giriyorum. Sık iğne. 1, 2 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. ortaya batıyorum. Şöyle sık iğne. 1, 2, 3 zincir ipimi doluyorum ve kenar trabzanlarımı örüyorum. Bu modelimizi bitirdikten sonra zaten artık kesimimizi de bitirmiş olacağız hanımlar. Bir, iki, üç zincir ve dönüyorum. Bakın burada iş yaptığımız işlemin aynısını burada tamam devam ediyoruz. Şöyle 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Buradakileri atlıyorum. İpimi doluyorum. Ve modelimi örüyorum. Artık kesim yapmayacağım. Bu modelim artık düz bir şekilde normal devam edeceğim hanımlar. Artık kesimim bitti. Zaten iki model kaldı. Onu da artık kesim yapmayacağım. Şimdi düz bir şekilde bir iki model yapacağım. Tam modelim yakam kendini göstermiş olacak. Ortaya çıkacak. Şimdi gidip dönelim. Burada yine nasıl devam edeceğiz onu da göstereceğim size. Evet hanımlar, geldim. Burada bakın modelimiz azalmıyor. Yerleri değiştiği için bakın burası 1, 2, 3 model olmuş oluyor. Modellerin yerleri değiştiği için bu modellerin yer tepelerine diğer modelin yuvaları geliyor. Şimdi şöyle 5 zincir çektim, ortaya battım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Buradaki zincirin altından giriyorum. Sık iğne. Kesim bitti hanımlar. Artık kesim yapmayacağım. 1, 2, 3, 4 zincir ve kenar trabzanlarımı örüyorum. Bir, iki, üç zincir ve dönüyorum. Dibindekine değil, bir sonrakine batıyorum. Yine kenar trabzanlarımızı örüyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş zincir. Şu zincirin içine atıyorum. Şöyle sık iğne. Bir, bakın buraya değil, buraya. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Zincirin altından giriyorum. Sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Ve tepeye batıyorum. Normal modelimi örüyorum. Ben şöyle modelimi bitireyim bu şekilde. Şöyle daha yakamız bu modelimi bitirip geleceğim. Evet hanımlar, şöyle yakamı burayı da düz bir şekilde kesim olmadan bunu yaptım. Gördüğünüz gibi yakamız bir ortaya çıktı. Çok güzel bir yaka kesimi oldu. Kol altı kesimi de aynı şekilde. Umarım anlatabilmişimdir hanımlar.
Şöyle yakınlarda göstermek istiyorum. Evet hanımlar, beni tercih edip izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.